Sevgili dostlar tekrar merhaba. Bugünkü dersimizin konusu tokat. 9-8 bir karşılamayla girdik videoya. Biraz tokatı örneklemek istedim. Şimdi ufak ufak dersimize geçelim. İki farklı çalışma yapacağız. Bir 4 zamanlı maksun ritminin tokat vuruşuyla temel kalıbını işleyeceğiz. Bir diğeri de 9 zamanlı ya da roman olarak tabir ettiğimiz aksak usulünün tokat vuruşuyla temel kalıbını işleyeceğiz. Tokat vuruşu egzersizlerimize geçmeden önce iki farklı ritim kalıbını işleyeceğimizi söylemiştim. Bir tanesi 4 zamanlı maksum, diğeri de 9 zamanlı aksak demiştim. 4 zamanlı usulün ne olduğunu daha önceki derslerde konuştuk. Sofyan usulüydü. Nasıldı? Düm, te, ka. Düm, TK. İşlediğimiz konuya göre bunun velvelelerinden de bahsetmiştik. Bir diğer usulümüz de 9 zamanlı olan aksak usulü. Onu da el diyagramıyla şöyle gösteriyoruz. Düm, teke, tek, düm, teke, tek. Aksak usulü için 9 zamanlı dedik. Bu usul birleşik bir usul. Şöyle 4 zamanlı Sofyan ile 5 zamanlı Türk aksağı usulünün birleşmesinden oluşmuş birleşik bir usul dedik. Şimdi bu usulün bizim çalışmamıza uygun velvelesini vuralım el diyagramıyla. O da şöyle olacak. Düm, teke, teke, teka. Düm, teke, teke, teka. Şimdi asıl konumuz olan tokat vuruşuna dönelim. Daha önceki çalışmalarda düm, tek, ka ya da 1 ve 3'ü konuşmuştuk. Ve bütün ritim kalıplarımızda bu vuruşları hemen hemen kullandık. Bugün tokat vuruşu çalışacağız dedik. Bugünkü vuruşumuz diğerlerinden biraz farklı. Hemen onu detaylandırmaya çalışacağım. Tokat vuruşu da sağ elle yaptığımız bir vuruş. Dümden farkı bu staccato, susturulmuş bir vuruş olacak. Dümde ne demiştik? Elimizi deriye çarptıktan sonra uzaklaştırıp rezonansın devam etmesini sağlıyorduk. Bunda tam tersine sesi susturacağız. Onu da deriye vurduktan sonra elimizi kaldırmayarak, hatta hafif kendimize doğru çekerek yapacağız. Şimdi şöyle detaylandıralım. Yapacağımız vuruş birazcık koldan, birazcık da bilekten yardım alarak yapacağımız bir vuruş. Önce elimizi nasıl konumlandıracağız? Elimizin pozisyonundan bahsedeceğim. Bakın elimiz hafif avuç içinden itibaren dış bükey şu şekilde. Bakın şurası yukarıya doğru ya da böyle bir çatı formu gibi size doğru düz tuttuğumda. Baş parmağım hafif buraya yapışık ya da içeride olabilir, dışarıda da olabilir. Bu size kalmış bir şey ama şunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şu dış bükeyliğin ya da kubbe formunun önemli olduğunu düşünüyorum bu vuruşu yaparken. Elimize bu formu verdikten sonra yine tokat vuruşu gibi hizalayarak şöyle bir vuruş yapıyoruz deriye. Şu. Avucum kubbe gibi dış bükey. Ben biraz aşağı doğru yapıyor olabilirim. Çok önemli değil. İsterseniz dümün olduğu yerde de bunu yapabilirsiniz. Ben oradaki sound'u sevdiğim için biraz daha aşağıya hedefliyorum. Bu kafanızı karıştırmasın. Şu. Bakın. Çok serbest bileğim. Önce elimin tabanı temas ediyor. Daha sonra parmak uçları. Burada önemli olan bir diğer şey de ne dedim? Önce elimin tabanı temas ediyor kasnağa. Sonra parmaklarım çarpıyor. Şu şekilde. Burada parmakların aynı anda vurması, çarpması gerekiyor. O yüzden parmaklarınızı da dizilimine dikkat etmeniz lazım. Yani parmak uçlarınızın neredeyse aynı hizada olması gerekiyor. Şöyle hizalanmış olması gerekiyor. Bu hemen kolay olmayacak. Belki biraz zaman alacaktır. İstediğiniz sesi elde edemeseniz bile çalışmaya devam edin. Bir şey daha ilave edeyim. Burada çarptıktan sonra hafif, bakın böyle abartıyorum şu an ama kendime doğru çekiyorum parmaklarımı. Bunu hızlı ritimlerde yapamayabilirsiniz ama daha yavaş çaldığınız ritimlerde yapabilirsiniz. Ve biz bunu tartımlarımızın üzerinde S harfiyle, Samsun'un S'si, S harfiyle göstereceğiz. Yani İngilizce'deki tokat ya da İngilizce'deki birçok enstrümanın çalınışında kullanılan bir şifre. Tartımların üzerinde S harfini gördüğünüzde bilin ki slap yani tokat vuruşu yapacaksınız.
Şimdi hemen egzersizlerimize geçelim. İlk egzersizimiz 4 zamanlı, sadece slap vuruşlarından oluşan bir egzersiz. 3, 4. Defalarca bunu yapın. İstediğiniz sound'u ve pozisyonu yakalayana kadar bu şekilde yavaştan hızlıya siz de yapın. Hemen bir sonraki egzersizimize bakalım. Metronomla çalmaya başlamadan önce hemen bir prova edelim. Bu sefer düm ve slap'i birlikte çalacağız. Yine 4 zamanlı bir çalışma olacak. İlk vuruşumuz düm, sonra slap. Düm, slap, düm, slap, düm. Evet, hemen metronomla bakalım. 2, 4 boş var. 3, 4, düm, slap, düm, slap, düm, slap, düm, slap, düm. Yine diğer egzersizlerde olduğu gibi defalarca tekrar etmenizde fayda var. Şimdi bir sonraki çalışmamız 2 kez düm, 1 kez slap çalacağız. Provaya gerek yok. 1, 2, 3, 4. Düm, düm, slap, slap, düm, düm. Tokat, tokat, düm, düm. Tokat, tokat, düm, düm. Tokat, tokat. Bir sonraki çalışmamıza geçelim. Şimdi de tek ve tokat vuruşunu kombine edeceğiz. Tek, tokat, tek, tokat, tek, tokat. Hemen metronomla çalalım. 4 boş var. 3, 4. Tek, tokat, 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 son kez tek, tokat. Evet, şimdi bir sonraki çalışmamıza geçelim. Bu sefer 2 tek, bir tokatımız var. 1, 2, 3, 4. Tek, tek, tokat, tokat, tek, tek, tokat, tokat, tek, tek, tokat, tokat, tek, tek, tokat, tokat. Son kez. Şimdi bir sonraki çalışmamıza bakalım. Bu çalışmada da bütün temel vuruşları tokat dahil kombine edeceğiz. Yani düm, sonra tokat, sonra tek, sonra tokat. Yani düm, tokat, tek, tokat, düm, tokat, tek, tokat, düm. Hemen metronomla çalalım. 2, 3, 4. Düm, tokat, tek, tokat, düm, slap, tek, slap. 2 kez daha. Şimdi de dersin başında bahsettiğim 4 zamanlı Maksum'un tokat versiyonlu kalıbını çalışacağız. Önce bir prova edelim. Çok duyduğunuz, kulağınızın aşina olduğu bir ritim. Bunu tokat vuruşuyla yapacağız. Hem de dersimizi biraz taçlandırmış olacağız. Evet, şu şekilde düm sak es sak düm sak düm tokat es tokat düm tokat düm tokat es tokat düm tokat. Sanırım hızlandırdığımda daha tanıdık geldi. Hemen metronomla çalalım. 4 zamanlı demiştim. 4 boşumuz var. 2, 3, 4. Düm slap es slap düm slap. Düm slap es slap düm slap. Şimdi de 9 zamanlı aksak ritmi kalıbımızı tokat vuruşuyla çalışalım. Onu da bir prova yapalım metronomla çalmaya geçmeden önce. O da şu şekilde düm slap, düm düm slap, düm slap, düm düm slap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi metronomla çalışalım. 9 boşumuz var. 9 zamanlı dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slap, düm, düm, slap. Düm, slap, düm, düm,
gülümse. Bir tekrar daha. Ritimleri sağlıklı, kalıcı pekiştirmeniz için muhakkak yavaş metronomlarla ya da düşük hızlarda çalışın. Daha sonra hızlandırın. Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.